Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle uzunca bir müddet önceden beri kendim örmek istediğim bir çantayı öreceğiz. Size de anlatmak istedim. Aranızda örmek isteyen arkadaşlarım olduğundan eminim. Birlikte bugün bu çantayı çalışacağız. Bel çantası olarak kullanabilirsiniz, yan çanta olarak kullanabilirsiniz. Pratik, alçık bir çanta olacak. Kendi el emeğinizle bu çantayı siz de örebilirsiniz. Pratik bir çanta. Çantadan bahsedeyim biraz arkadaşlarım size. Şöyle fermuar detayı ekledim ben. İsterseniz çıt çıt kullanabilirsiniz. İsterseniz baştan başa fermuarlı tercih edebilirsiniz. Ya da benim gibi buralardan dikişli, ortadan fermuarlı bir çanta yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde hazır bir aparat askı ile ben kullanmayı tercih edeceğim. İsterseniz örgü askı da yapabilirsiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kendi tarifim olan bir motifimi değerlendirmek istedim. Tarifini de açıklamalar kısmına eklerim arkadaşlar. Siz de eğer yapmak isterseniz. Çantamızın ölçülerini vereyim arkadaşlarım sizlere. Şimdi şöyle benim vereceğim motif tarifiyle şuradan yaklaşık 40 santim. Şöyle yaklaşık 40 santim oluyor arkadaşlar. Derinliğine bakacak olursak da şöyle 17 santim civarında bir çanta olmuş olacak. Gayet ideal bence. İsterseniz en kısmını daha dar tutabilirsiniz tabi. Öreceğiniz motifleri de küçültüp büyüterek çantanın boyutuyla oynayabilirsiniz tabi. Çantamız 4 motiften oluşacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz motif bir motif. Bundan 4 adet örüyoruz. Biri burada, biri bunun tam arkasında ve iki motifimizi de bu şekilde katlayıp şekil verip dikişlerle ve örgüyle tamamlayacağız. Malzemelerle ilgili bilgi vereceğim arkadaşlarım. Malzemelerimizin tanıtımına geçmeden önce de kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açıp videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Malzeme olarak da çanta aparatı kullanacaksanız aparatınızı temin etmenizi ve bu bölümde çanta için fermuar mı ya da çıt çıt mı kullanacaksınız onu da belirleyip onu da hazırlamanızı öneririm. İplik olarak ben kağıt ip tercih ettim. Yaklaşık 150 gram civarında bir ip gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıklı olarak örgünüze başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, ilk motifimizi yaparak başlayalım. Şöyle uzunca bırakalım ipimizi. İçerisinden yürüteceğiz. Sihirli halkamı yapıyorum. Ve üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. 3 zincir çekerek yükseldim. Başına doluyorum. Halkanın içerisinden 3 seferde çekerek bir üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle katlarına ayrıldı. Hemen onu düzeltelim. Şöyle bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şurayı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci üçlümüzü yapalım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 başına doluyorum. 3 seferde çekiyorum. Başına doluyorum. 3 seferde çekiyorum. Ve üçüncü üçlü trabzanımı da yapıyorum. El yordamıyla düzelterek devam edin arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve üçüncü trabzanım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Son üçlü grubu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3 zincir çekeceğim. 1 2 3. Şöyle sihirli halkamızı biraz sıkıştıralım. Şöyle kafi. Şimdi 3 zinciri ilk yaptığımız gruba birleştiriyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bu ipimizi aralardan geçirerek yok edeceğiz.
Uzunca kestik ki uzunca bir geçirim yapalım. Kısa yaparsak çıkıp örgümüz bozulabilir. Şimdi arkadaşlar bu ilmeğimi ilmek kaydırmayla şu halka içerisine kadar yürüterek getiriyorum. Şuradan alalım. Şöyle bir kaydıralım. Şöyle ikinciyi kaydıralım. Şu halkanın içerisine de kaydırıp bir zincirle sabitleyelim ve buraya gelelim. Şimdi yükseliyorum 3 zincirle. Burada oluşan halkaya, deliğe şimdi yine trabzanlarla devam edeceğiz. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şurayı kullanacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı halka içerisine, aynı delik içerisine yine bir üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzan ve tamamladık. Şimdi bu yaptığımız üçlü trabzanlar tepelerine batarak 3 adet üçlü trabzan da burada oluşturacağız. Birinciden alıyorum. Şuradan arkadaşlar bakın. Şuradan alıyorum. 1. İkinciyi alıyorum. 2. Şurayı alıyorum. 3. Trabzanlarla örerek devam ediyorum. Halkaya geliyorum. Birinci üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzan. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1 2 3. Aynı delik içerisinden devam ediyorum. Birinci trabzan, ikinci trabzan. Tamamladım. Devam ediyorum. Tepesinden alıyorum. 1 2 üçüncü üçlü trabzanım. Devam ediyorum. Zincir çekmiyorum. 1 ikinci trabzanım. Şimdi bunu tamamladıktan sonra şöyle ara ara el yordamıyla düzeltin örgünüzü. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı delik içerisine 1 2 tane trabzan çalışıyorum arkadaşlar. Zincir çekmeden düz devam ediyorum. Tepeleri kullanıyorum. 1 2 şöyle ve 3. El yordamıyla şöyle düzeltiyorum her defasında. Şimdi şu ipi de şurada şu aradan alayım. Şuradan yukarıya getireyim arkadaşlar. Evet. Onu da içeriye alarak buradan örmeye devam edelim. Halka içerisindeyim. Devam ediyorum. 1 2 tane de trabzan buraya yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 3. Aynı halka içerisindeyiz. Devam ediyorum. 1 2. İpimi de aradan yürütüyorum. Şimdi tepelerden alacağım. Şöyle şurada alalım. 1 2 ilmek kaydırmayla devam ettiğimiz yerdeyiz şu anda. 3 ilmeğin her iki tarafını da alarak yapıyorum. Ve şu ilk başladığımız ikili ilmeği batıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle iki tarafından alalım. Ve ilmek kaydırmayla birleştireceğim. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Burada bırakmıyorum. Halkanın içine kadar ilmek kaydırmayla yürütüyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip yükseleceğiz. Şöyle el yordamıyla düzeltelim. Bakın motifimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi ne yaptık? Sihirli halkamızı oluşturduk. Sihirli halkanın içerisine trabzanlar kullanarak 4 tane üçerli gruplar oluşturduk.
Aralarda 3 zincir çektik ve geldik birleştirdiğimiz yerde halka içerisine yürüdük ilmek kaydırmayla. Burada birleştirmiştik, ilmek kaydırmayla halka içerisine yürüyüp yükseldik ve yine üçlü trabzanlar devam ettik. Motifimiz üçlü trabzanlarla devam edecek arkadaşlar. Örerken el yordamıyla örgümüzü düzelttik ve trabzanları kullanmaya devam ettik. Bu kez üst sıramızda halka içerisine, şurada oluşan delik içerisine iki tane üçlü trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Tekrar ikili trabzan yaptık aynı yere. Daha sonra alt sırada oluşturduğumuz üçlü trabzanlar tepesini kullanarak 3 tane üçlü trabzan yükselttik ve aynı halka, bir sonraki halkaya geldik. Aynı işlemi orada uyguladık. 2 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan. Şimdi burada şöyle tutarsak halkadan halkaya 2, 4, 6, 7 tane trabzanımız oluşuyor arkadaşlar. İkisi burada, ikisi burada, üçü burada. 2, 4, 6, 7. 7 tane trabzanımız var. 3 zincirimiz var. 7 trabzanımız var. 3 zincirimiz var. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hadi gelin şimdi üst sıradan devam edelim. Birleştirdik. İlmek kaydırmayla yürüdük. Halka içerisine geldik. 3 zincirle yükseldik. 2 tane üçlü trabzan oluşturmuş olduk. İlk zinciri sayıyorum arkadaşlar. Trabzan olarak sayıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı halka içerisinden örmeye devam ediyorum. 2 tane üçlü trabzan oluşturdum. Başına doluyorum. Devam ediyorum. Şimdi tepeleri kullanarak örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yaptım. Halka içerisinden devam edeceğim. 1, 2. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Başına doluyorum. Aynı halkadan devam ediyorum. 1, 2. 2 tane trabzanı yaptıktan sonra hemen şu ilk trabzanın şuradaki tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El yordamıyla düzeltiyorum. Halkaya geliyorum ve devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı halkadan devam ediyorum. 1, 2. İlk tepeden şuradan batıyorum. Hemen ilk üçlü trabzanımı burada oluşturuyorum. 2 tane yaptık. Üçüncüyü yaptım. 4, 5, 6, 7 tane üçlü trabzan. Halka içerisine 1, 2 üçlü trabzanlar, 1, 2, 3 zincirimi çektim. Halka içerisinden devam ediyorum. 2 tane üçlü trabzanımızı halka içerisine yapıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. 1, 2, son bloktayız arkadaşlar. 3,
4, 5, 6, 7. Tamamladık. Şimdi oluşturduğumuz trabzanın içerisine şöyle alıyorum. 2 tane ilmeği. Evet, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yürütüyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Halka içerisinde ilmek kaydırmayla sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle düzenletelim motifimizi. Kağıt ipi ben herhangi bir işlem yapmadan kullanıyorum. Biraz sert. Tığınızı da ona göre seçebilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 milim tığ kullanıyorum. Elinizin sıkılığına göre size rahat gelen bir tığ tercih edebilirsiniz. Kullanacağınız ipin kalınlığına, sertliğine göre de. Şöyle bir motifimiz oluşuyor arkadaşlar. Bu motifimizi örmeye devam ediyorum. 6 sıra boyunca motifimizi yapmış olacağız. Aynı işlemi uygulayarak devam edeceğim arkadaşlar. Yine her halka içerisine 2 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan ve alt sırada oluşturduğumuz her trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan yaparak motifimizi ilerletmiş olacağız. Şimdi hızlıca diğer sıralarımızı da hadi gelin tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben motiflerimi tamamladım. 4 tane motifimizi yaptım. Hadi gelin şimdi sayılarına beraber bir bakalım. El yordamıyla düzelterek ördüm arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle sihirli halkamızı çalıştık. İçerisine 4 tane üçlü blok koymuştuk. Üst sırada şöyle şu şekilde anlatacağım arkadaşlar, size şu parçayı anlatacağım. Aynı parçadan zaten 4 tane örülmüş oluyor. Şimdi 2 tane halka içerisine üçlü trabzan yaptıktan sonra şunları alalım. Alttaki 3 tane üçlü trabzanın tepelerini kullanarak 3 adet üçlü trabzan çalıştık. Sonra bu iki tabi katılmış oldu ve genişleyerek devam etti. Hemen şu 2'yi ayırıyorum. Buradaki 2'yi ayırıyorum. 2, 4, 6, 7 tane trabzan oluşturmuş olduk. Şu 2'yi ayıralım. Bu 2'yi ayıralım. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 4 tane arttırma yapmış olduk. Sağdan 2, soldan 2 ile. Bir üst sırada şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 trabzanımız var. Bir üst sırada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane trabzanımız var arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi tamamlamış olduk. Çantamız daha önce de söylediğim gibi 4 motiften oluşacak bir çanta. Bunların dikişlerini sağlayacağız. Hadi gelin nasıl dikeceğiz? Şimdi onunla ilgili bilgilere geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 4 motifimizi nasıl konumlandıracağız onları göstereyim. Öncelikle arka yüzünde bir tane bunu böyle tersini kullanacağız. Burası çantanın içinde kalacak. Şunu da şöyle koyacağım. Düz tarafı bize bakacak. Şöyle çantanın içi olmuş olacak. Bu tarafı bir yüzü, bu tarafı bir yüzü. Bu iki motiflerimizi de şöyle katladığınızı varsayın. Şöyle şurada sol tarafta konumlandıralım. Bunu da yine katlayalım. Şöyle konumlandıralım. Çantamız bu şekilde şöyle bir şekil alacak arkadaşlar. Buralardan dikiş yapacağız. Şöyle iç kısmı olmuş olacak. Ve kullanacağımız sapımızı da çanta sapını da buradan takarak buralardan çanta saplarımızı da takarak çantamızı kullanacağız. İsterseniz bel çantası olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz yan çanta olarak kullanabilirsiniz. Takacağınız aparatla çantanızın kullanım şeklini belirleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdi dikişine başlayalım arkadaşlar. Evet,
Şimdi ilk öncelikle bu kenarın dikişiyle başlayacağım arkadaşlarım. Şöyle ipimi aldım. Öncelikle ucunu şuradan saklayarak getirelim. Kağıt ip hassas bir ip olduğu için çok fazla çekiştirmelere müsaade etmeyecektir arkadaşlar. Kopabilir. O yüzden narin bir çalışma yapmanız lazım. Şöyle bir sabitleyelim burada ipimizi. Evet. Şimdi şöyle dikeceğiz dedik. Şimdi buradan şuraya kadar yürüteceğim ipimi. Şu trabzandan bu trabzana kadar dikeceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi yürüteyim. Şöyle alalım. Şimdi buraya geldim. Şu arkada olsun ipim. Şöyle gelmemiz için şuraya da şöyle sabitleyelim. Şöyle. Evet, ipimiz şimdi burada. Tekrar sabitleme yapayım. Tamam. Şimdi parçanın şöyle bir buradan diğer parçaya geçtim. Bir diğer parçadan olacak şekilde dikeceğim. Bakın, yanındaki ilmeğe geçiyorum, yanındaki ilmeğe geçiyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Diğer taraftan da bir sonraki ilmeğe geçmiş oluyorum. Bir sonraki ilmekten bu taraftaki bir sonraki ilmeği kullanıyorum. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Çok çeşitli motif birleştirmeleri var arkadaşlar. Ben bu çanta için bu yöntemi kullanacağım. Hem yeni başlayan arkadaşlar için de kolay bir yöntem olmuş olacak. Şöyle bir sağdaki ilmek, bir soldaki ilmek diyeyim. Sırayla motiflerdeki ilmekleri kullanarak devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir de yakından göstermiş olayım. İpim burada, şu ilmekte, yanındaki ilmeği alıyorum. Bu ilmekten gelmişim, diğer yanındaki ilmeği alalım o halde. Şimdi çıktığım ilmeğin yanındaki ilmekten, kullandığım ilmeğin yanındaki ilmekten alarak şöyle devam ediyorum. Bir ondan bir ondan. Şu trabzanları birbirine birleştirelim. Eşit trabzan sayılarımız var zaten. 19'ar tane trabzanımız oluştu. Ortada 2'şer tane de yanlarda arttırmamız var. Onları da alarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi de şuradan alıp şöyle şu sonuncuya da sabitlemiş olalım. Şöyle ipimi arkaya geçireyim arkadaşlar. Hangi konumdayız şimdi görmüş olalım. Şöyle el yordamıyla, el ütüsüyle düzeltelim. Bakın, şöyle bir birleşmemiz oldu. Gördünüz mü? Şimdi bunu nasıl kullanacaktık? Şu şekilde. Şöyle ipimi şöyle alayım. Sonra diğer motifimizi bunun üzerine gelecek şekilde. Dolayısıyla şimdi ipimi şu motifte burada sabitleyip buradan devam edeceğim arkadaşlar. Bakın, şöyle devam edeceğiz. Hemen diğer tarafa geçelim. İpimizi kaydırarak şöyle alabiliriz. Şuradan şöyle geliyorum arkadaşlar. Şuradan atladım. Şu trabzana
arka taraftan sabitliyorum. Evet. Şimdi şunu iğne yordamıyla çekeriz. Şuradan bu ilk trabzanda birleştirerek devam edelim. Şöyle alalım. Yanındakinden diğerinin yanındakine. Şöyle birleştirelim. Ve aynı şeyi yaparak burayı da başa kadar çıkacağız arkadaşlar. Evet, burayı da diktik arkadaşlar. Başa kadar çıktık. Bakın. Şöyle düzeltelim. Şimdi ne yapmıştık? Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi bu tarafı tamamlamış olduk. Burası çantamızın ağız kısmı olacak. Alttan dikiş yapacağız arkadaşlar ve bu tarafı da yine aynı şekilde dikeceğiz. Ben bunun parçalara dikip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dikiş işlemlerimizi bitirdik. Şöyle göstermiş olayım size de. Şöyle bir motif birleştirmemizi elde etmiş olduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar, ben bu çantayı şu kenarlarından tekrar örme işlemiyle devam ederek yürüteceğim. Şimdi ipimizi sabitleyelim. Şuradan başlayalım. Oraya geçmeden önce şu birleşim yerleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar, unutmadan. Parçalarımızı bu şekilde birleştirdik. Trabzandan trabzana birleştirme yapacağımızı söylemiştim. O şekilde birleştirme yaptım. Bakın, buradaki kalan boşluklar örgümüzü tamamlamış oldu. Burada çektiğimiz 3 zincirleri birleştirmedim arkadaşlar. Sadece trabzanları birbirlerine birleştirerek yine burada da aynı işlemi uygulayarak devam ettim. Gördüğünüz üzere şuradaki birleşim yerlerinde trabzandan trabzana sonlandırmış oldum. Şuradan şuraya. Şurada çok açıklık kalıyorsa eğer orayı da yine iğne yordamıyla birleştirebilirsiniz. Yani elde edeceğimiz görüntü bu. Şimdi bu trabzanların üzerinden 2 sıra trabzan yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şuradaki trabzandan ipimi birleştiriyorum. Şöyle ipimi alacağım. Bunu da buradan alacağım. Uzun bir ip bırakmış olacağım ve iğne ile onu içeride kaybedeceğim. Öncelikle birazcık trabzanlarımla birlikte öreceğim arkadaşlar. Şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum.
aynı yere batalım. 1 2 3. Bir sonraki ilmekte trabzan tepesine batıyorum. Bu ipimi de aradan yürütüyorum. 3 de çekiyorum. 1 2 3. Hem çantamızı biraz daha genişletmiş olmuş olacağız arkadaşlar. Arzu ederseniz bu haliyle de kullanıma başlayabilirsiniz. Son halini vererek. Onu da video sonunda zaten görmüş olacağız. Böyle trabzan tepelerine üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradan başladık. Devam edeceğiz. Şu kısma kadar gelelim. Orada da hangi işlemi yapacağımızı anlatacağım size. Kağıtlı iple örmek çok kolay değil arkadaşlar. Pamuklu ipe alışkınsanız eğer. Zira ben de aynı geçiş zorluklarını yaşadım. Ördükçe eliniz alışıyor. Örmesi daha da kolaylaşıyor. Şu ipi geriye bırakayım, onu iğneyle yapacağım. Parça büyük olduğu zaman da örmesi çok kolay olmuyor tabii. Şöyle kıvıralım. Ama ağız kısmını gideceğimiz için birleştirmeden sonra bu geçişi yapmak gerek. Evet. Son trabzanlarımdayım arkadaşlar. Göstereceğim şimdi size de. Son bir trabzanım kaldı. Onu da yapıyorum. Üç de çekmiş oldum. Evet, bakalım şimdi. Şimdi buradan yürüdük. Buraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar bu 3 zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluklar. Şimdi buradan bir boşluğuma batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Aşağıdaki sıralarda çalıştığımız gibi zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Oradan da bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. İlk trabzanımın daha önce yaptığımız gibi şuradaki tepesine batıyorum. Birkaç tane daha çalışalım. Geriye dönüp bakalım arkadaşlar nasıl görünmüş. Göstermiş olayım size de. Bir trabzan daha yapalım. Atlamıyorum. Herhangi bir zincir çekme işlemi yapmıyorum aralarda. Tepelere batarak boşluğa geldiğimde de boşluklara ikişer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi bütün çanta ağız kenarına bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir turu tamamladım ben. Ara bilgi vererek size örmeye devam edeceğim. Şimdi başladığımız noktaya şöyle ben ulaştım. Oradan itibaren göstereyim. Trabzanlarımızı yaparak geldik. Boşluklarda ikişer tane çalıştık. Arada herhangi bir zincir çekmedik. Yine aynı işlemi burada da uyguladık. Şuraya geldiğimde arkadaşlar bu deliğin içerisine yine 2 tane ben üçlü trabzan çalıştım ve örmeye devam ettim. Deliklerde ikişer tane üçlü trabzanım var. Herhangi bir işlem yok. Aynı şekilde burada da yaptım, devam ettim arkadaşlar. Son kısma ulaştığımda da yine ikili trabzan çalıştım. İlmek kaydırmayla birleştirdim ve yükseldim. Şimdi her ilmek trabzan tepesine bir tane üçlü trabzan yaparak örmeye devam edeceğim. Bir tam tur tamamlayıp geliyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi ben bir turda her ilmeğe bir trabzan yapacağız demiştik. Bunu tamamladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralarda da her ilmeğe birer trabzan yaparak bir tam tur dönmüş oldum. Şimdi bu benim için ideal bir derinlik oldu. Yan çanta olarak kullanacağım için ben şöyle bir aparat kullanacağım arkadaşlar. Çanta için herhangi bir farklı aparat kullanmayacağım. Şöyle bir klips diyeyim, materyali var. Onu şuradan trabzan arasından geçirerek ben kullanmayı tercih edeceğim. Şu göstermiş olayım size de. Takıldı, şurayı kurtarayım. Evet, bakın farklı çeşitli aparatlar var kullanabileceğiniz. Bunu malzeme satan yerlerden temin edebilirsiniz, tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Yine bunu da bu şekilde geçireceğim. Şöyle bir çanta olmuş olacak. Şöyle bakın. Şöyle kullanacağım ben bir çanta. Şimdi bunları çıkaralım. İsterseniz örgü sap da yapabilirsiniz. Çok çeşitli teknikler var bununla ilgili. Hatta kağıt ipi kat kat yapıp saç örgüsü gibi örüp o şekilde de takıp kullanabilirsiniz. Elimde şöyle bir fermuar var arkadaşlar. Ben bu fermuarı bu çantada değerlendirmek istiyorum. Boyutu benim çantamdaki örmüş olduğum, size tarifimi vermiş olduğum motifimin şöyle birazcık geçiyor. Şöyle konumlandıracağım ben. Çok hafif şöyle birer parmak geçmiş olacak. Benim için ideal bir ölçü olacak. İsterseniz ağzı açık kullanabilirsiniz. Buralardan dikiş yapıp buradan çıt çıt takabilirsiniz. Benim gibi fermuar yapabilirsiniz. Bir baştan diğer başa fermuar takabilirsiniz. Ben şöyle fermuarı burada dikişle birleştireceğim. Şöyle bir fermuar detayım olmuş olacak. İçerisine astar yapmayacağım. Ben astarsiz kullanacağım. İsterseniz astar da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi öncelikle fermuar dikişine geçmeden önce arkadaşlar ben bir kenar örgüsü yapacağım çantaya. Bunu göstermek istiyorum size. Şöyle çevireyim. İlmek kaydırmayla son trabzanımı birleştirdim. Ve ilmek kaydırmayla şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle alayım kaçan ilmeğimi. Her bir ilmekte ilmek kaydırmayla bir tane atlamış olduk. Şöyle yine sıranın sonuna kadar ben ilmek kaydırma yapacağım. Fermuarı dikerken de şöyle göstereyim biraz yakından. Bu taraftaki ilmekleri kullanarak dikeceğiz. Kenarı da bu şekilde kalmış olacak. Ben şimdi bir tam tur bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu turumuzu da tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kenar gitmiş oldum. İpimi burada kestim. Dikiş için kullanacağım. Öncelikle fermuar detayımızı dikelim istiyorum. Şimdi şöyle dikeceğim. Şuradan iğneleyelim. İğneleyerek devam edelim. Şuradan şöyle bir iğneleyeceğim. Şuradan bir iğneleyelim. Bakalım. Şöyle dikmek istiyorum ben. Dediğim gibi nasıl kullanmayı arzu ederseniz o şekilde aparatlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle iğnemi fermuara sabitleyeceğim. Şöyle ön tarafı alacağım. Buradan dikiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bir çantadan
Bir fermuardan alıyorum. Şöyle bir çantadan bir fermuardan gizli dikiş yapacağız. Şunu çıkarabilirim. Evet, bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle gizli dikişimizi oluşturuyoruz. Şöyle biraz çekip sıkıştırabilirsiniz. Ben fermuarın iki tarafını da bu şekilde dikip hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi fermuar kısmını biraz önce bahsetmiş olduğum yere dikmiş oldum ben. Şöyle göstereyim size. Şimdi başlarda oluşan bu boşlukları da kağıt iple dikmeye devam edeceğim. Şu fermuar detayını şu şekilde, şu baş kısımların içeride kalacak şekilde dikeceğim. Yine bu sonlanmış uç kısmını da buradan dikeceğim. Şöyle iğnemi alayım. Dikiş yapmaya başlayalım. Burayı da nasıl dikeceğimi göstereyim size. Şöyle uç kısmından başlayacağım. Şu fermuarı şöyle açalım. Şurada ipimi ben sabitlemiştim. Şöyle bir içeriye geçirelim ipimizi. Şimdi iç ilmekleri kullanacağım arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan alarak dikiş yapacağım. Şöyle üstten geçeyim. Tam karşısından alıyorum. Diğer ilmeğin tek telini alıyorum içeriden. Örgünün iç kısmına denk gelen yerden. Karşılığını alıyorum. Bir yanındaki ilmek. Şurayı kullandık. Bir yanındaki ilmek. Şöyle ikiye katlayalım. Evet. Şimdi şöyle şuraya almıştık. Şuradan alalım. Bir taraftan, bir diğer taraftan sıkıştırarak gidelim. Kağıt ipi çok asılamıyoruz. Kopacaktır. Dikkatlice dikişimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle elimizle de düzeltelim. El ütüsü yapalım. Bunu bu şekilde eşit olarak devam ettireceğim. İlmek atlamamaya özen gösterin. Fermuarın uç kısmını içeride bırakarak devam ediyorum arkadaşlar. Şu ipimizi hemen iğnemizi geçirelim.
Evet. Şurada düğümleyebiliriz arkadaşlar. Şurada bir tane daha yapalım. Şöyle ipimizi yürütelim geriye doğru. Şurada kesebilirim artık. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir dikiş yapmış olduk bakın. Parmağımızı şöyle kapatalım. El ütüsüyle şöyle düzeltelim. El ütüsüyle dahi düzelttikten sonra kullanıma hazır hale gelir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Zaten bunlar yine oturacaktır. Evet. Şimdi ben diğer tarafını da tamamlayayım dikişini arkadaşlar. Son haline birlikte bakalım. Evet arkadaşlarım. Şimdi kenardaki dikişleri de tamamladım. Her iki tarafta. Ortamızda da fermuarımızı diktik. Ve çantamızı şu şekilde sonlandırmış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Hepimizin ellerine sağlık. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.